Lanetli nesnelerin gizemi. Dünyanın dört bir yanında korkutucu geçmişleriyle ünlenmiş bazı nesneler var. Kimileri sadece bir batıl inanç olarak görüyor. Kimileri ise onların gerçekten kötü ruhlar tarafından ele geçirilmiş olduğuna inanıyor. Bu videoda gerçek hayatta lanetli olduğu düşünülen nesneleri ve onların arkasındaki korkutucu hikayeleri inceleyeceğiz. Ama dikkatli olun. Çünkü bu nesnelerle ilgili hikayeleri dinleyen bazı insanların bile kötü şansla karşılaştığı söyleniyor. Hazırsanız başlıyoruz. Annabelle bebek. Belki de dünyanın en ünlü lanetli eşyalarından biri olan Annabelle bebek. Bugün Warren çiftliğinin okült müzesinde cam bir kutunun içinde korunuyor. Ancak onun masum bir oyuncak bebek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1970'lerin başında bir hemşire olan Donna bu bebeği bir antike dükkanından satın aldı. Ancak kısa süre sonra garip olaylar yaşanmaya başladı. Bebek geceleri kendi kendine yer değiştiriyor, odada tek başına bırakıldığında farklı yerlere taşınıyordu. Daha da kötüsü Donna ve ev arkadaşı evin içinde "yardım edin" yazılı notlar bulmaya başladılar. Bir gün Donna'nın erkek arkadaşı bebekle alay etti ve ona meydan okudu. Aynı gece göğsünde büyük bir pençe iziyle uyandı. Bu sadece başlangıçtı. Donna ve ev arkadaşının bir arkadaşı bebeğin lanetli olduğu söylentilerine inanmadı ve onunla dalga geçti. Arkadaşlarının evinde kaldığı gece sabaha karşı odasında çığlıklar duyuldu. Odaya koştuklarında genç adamın panikle duvara yaslanmış halde olduğunu gördüler. Göğsünün ve sırtının birçok yerinde derin çizikler vardı ve titreyerek "Biri burada benimleydi. Gözlerimi açtığımda odanın ortasında duruyordu" dedi. Ancak odada ondan başka kimse yoktu. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, Annabelle'in bir ruh tarafından ele geçirildiğini düşündüler ve bebeği mühürlü bir cam kutunun içine sakladılar. Bugün bile müzeyi ziyaret eden bazı kişiler ona bakarken kötü şans yaşadıklarını iddia ediyor. Hatta müzeye gelen bir ziyaretçi Annabelle'e alaycı bir şekilde dokunarak onun lanetli olmadığını söyledi. Aynı gün motosikletiyle yaptığı bir kazada hayatını kaybettiği söyleniyor. Peki bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa Annabelle gerçekten lanetli mi? Busby'nin lanetli sandalyesi. 17. yüzyıldan kalma bir sandalyenin ölüm getirdiğini söylesem inanır mıydınız? Busby'nin lanetli sandalyesi İngiltere'de bulunan ve birçok kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülen korkunç bir eşya. Efsaneye göre Thomas Busby adındaki bir adam bu sandalyeye oturan herkesin öleceğini söyleyerek bir lanet bırakmıştı. 1702'de idam edilmeden önce son isteği bu sandalyeye oturmak olmuştu. O günden sonra sandalyeye oturan birçok kişi kısa süre içinde hayatını kaybetti. Bir barmen sandalyeye oturduktan birkaç saat sonra bir kavga sırasında bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bir başka olayda bir marangoz sandalyeye oturduktan sadece birkaç saat sonra testere kazası geçirerek iki parmağını kaybetti. Kısa süre sonra ise tamamen bilinmeyen bir sebeple ani kalp krizi geçirerek öldü. İkinci Dünya Savaşı sırasında sandalyeye oturan bazı askerlerin savaştan geri dönmediği söylenir. 1960'larda sandalyeye oturan bir postacı ertesi gün büyük bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir tamirci ise sandalyeye oturduktan sadece birkaç saat sonra aşırı hız nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Son olarak bir gece kulübü çalışanı sandalyeyi denemek için oturduktan sonra birkaç gün içinde yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetti. Sonunda müze sahipleri kazaları önlemek için sandalyeyi tavana asarak kimsenin oturamayacağı bir konuma koydular. Ancak bazı ziyaretçiler sandalyenin etrafında durduklarında bile garip bir huzursuzluk hissettiklerini söylüyorlar. Peki bu gerçekten bir lanet mi yoksa sadece bir batıl inanç mı? Lanetli Robert bebek. Dünyanın en korkutucu oyuncaklarından biri olarak bilinen Robert bebek, Key West, Florida'da bir müzede sergileniyor. Ancak onun sıradan bir oyuncak bebek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1900'lü yılların başında Robert Eugene Otto adlı bir çocuğa hediye edilen bu bebek kısa sürede tüyler ürpertici olaylara neden oldu. Robert bebekle sürekli konuşuyordu. Ancak ailesi bazen bebeğin ona kendi kendine cevap verdiğini duyduklarını iddia ediyordu. Zamanla evde garip olaylar yaşanmaya başladı. Mobilyalar devriliyor, eşyalar kayboluyor ve duvarlardan garip sesler duyuluyordu. Bir gün ailenin hizmetçisi Robert'ın odasından gelen fısıltıları duyup kapıyı açtığında bebeğin yatağın kenarında oturduğunu ve Robert'ın korkuyla battaniyesine sarıldığını gördü. Aile zamanla evde sürekli kapıların kendi kendine açıldığını ve ışıkların yanıp söndüğünü fark etti. Daha da ürkütücü olan komşuların bebek hareket etmese bile camdan dışarıyı izlediğini iddia etmişlerdi.
Bir gece Otto ailesi yatak odalarının kapısına gelen sert tırmalama sesleriyle uyandı. Kapıyı açtıklarında kimseyi göremediler. Ancak Robert bebeğin oturma odasında olması gereken yerinde olmadığını fark ettiler. Sabah olduğunda ise bebek merdivenlerin başında duruyordu. Aile sonunda bebeği kilitleyerek tavan arasına kaldırdı. Ancak lanetli olaylar sona ermedi. Bugün bile Robert bebeği ziyaret eden birkaç kişi ona bakarken garip olaylar yaşadıklarını iddia ediyor. Hatta müzeyi ziyaret eden bazı kişiler bebeğe izin almadan fotoğraf çektiklerinde kötü şans yaşadıklarını ve sonrasında Robert'tan özür dileyen mektuplar yazdıklarını söylüyorlar. Peki bu sadece bir batıl inanç mı yoksa gerçekten bir lanet mi? Bela getiren hop elması. Güzelliğiyle büyüleyen ama lanetiyle korkutan bir nesneyle karşı karşıyayız. Hop elması. Bu devasa mavi elmas dünyanın en değerli taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu elmasa sahip olan herkesin kötü kaderle karşılaştığı söyleniyor. Bu elmasın sahipleri arasında birçok ünlü kişi bulunuyor. Onlardan biri olan Evelyn Walls McLean taşı satın aldıktan sonra büyük talihsizlikler yaşadı. Oğlu trajik bir kazada öldü, eşi akıl hastanesine kapatıldı ve kendisi depresyon içinde hayatını kaybetti. Ancak bu elmasın lanetine maruz kalan tek kişi değildi. Elmasın önceki sahiplerinden biri olan Fransız kralı 16. Louis ve eşi Maria Antoinette Fransız devrimi sırasında giyotinle idam edildi. Taşın Fransız kraliyet ailesine uğursuzluk getirildiğine inanıldı. Daha sonra elması satın alan ünlü bankacı Jacques Collet taşı aldıktan kısa bir süre sonra intihar etti. Elmasın başka bir sahibi olan Prens Ivan Kanitovski ise taşı aldıktan birkaç hafta sonra cinayete kurban gitti. Aynı şekilde bir başka koleksiyoncu olan Simon Meyerchrist elmasın kendisine şans getireceğini düşünerek büyük bir servet ödedi. Ancak kısa süre sonra iflas etti ve trajik bir trafik kazasında öldü. Günümüzde elmas Washington'daki Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor. Ancak hala ona uzun süre bakan kişilerin üzerine kötü bir enerji çektiği söyleniyor. Hatta müzeyi ziyaret eden bazı kişilerin elmasa uzun süre baktıktan sonra ani baş ağrıları, mide bulantıları ve rahatsız edici rüyalar gördüğü iddia ediliyor. Acaba bu sadece bir tesadüf mü yoksa gerçekten lanet mi? Dünyanın dört bir yanında lanetli olduğu düşünülen nesneler var. Bazıları bu hikayelerin birer efsane olduğunu düşünüyor. Bazıları ise gerçeğin çok daha korkutucu olduğuna inanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lanetli nesneler gerçekten var mı? Yoksa sadece insanların onlara yüklediği anlamlardan mı ibaret? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun ve bildirimleri açın. Ama unutmayın, bazı sırlar yalnızca cesur olanlara kendini gösterir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.